Washington DC MCI Center 28 Aralık 1997 17'den 70'e 17 bin kişi soluğu tavan arasında bir figürün belirmesini bekliyor. Işıklar bir anda söner. Karanlık çöker. Organik bir ritmik ses duyulur. Kalabalık ayağa kalkar. Ve sonra Sting tavan kirişinden aşağı süzülürken kalabalık adeta depreşir. Beyaza boyanmış yüzü, siyah uzun saçları ve yere çarpan deri ceketiyle Hollywood Hogan'ı bekleyen bir adalet meleği gibidir. O gece profesyonel güreş tarihinin en büyük geri dönüşlerinden birine, aynı zamanda en büyük hayal kırıklıklarından birine tanıklık edecektik. Her şeyin merkezinde 38 yaşındaki Steve Borden yani The Icon Sting duruyordu. Ringin öteki yüzünde renkli bir surferdan karanlık bir krova evrilen bu efsanenin WCW'nun parlayan yüzünden inzivaya çekilen intikamcıya, oradan TNA'nin renkli jokerine, 60'ını devirip hala göklerden inen yaşayan bir ikona dönüşen hikayesine tanıklık edeceğiz. Sting aslında Steve Borden'ın yarattığı bir karakterdi. Peki gerçek Steve kim? Steve Borden 20 Mart 1959'da Nebraska Omaha'da dünyaya geldi. Babası bir iş adamıydı, annesi ise ev hanımı. O aslında bir vücut geliştirmeciydi. Kaslarını şekillendirdiği salonlardan sonra bir gün kendini profesyonel güreşin renkli dünyasının tam ortasında buldu. Gerçek Steve Borden'ın en büyük özelliği ringde yarattığı karakterlerin tam tersine son derece sessiz, içine kapanık ve dindar bir kişiliğe sahip olmasıydı. Sting aslında sahneye çıktığında sergilediği tavırla gerçek kişiliği arasında uçurum olan ender güreşçilerdendir. Bir röportajında şöyle demişti: "Ringte bağıran, çağıran, gösteriş yapan bir adam var. Eve gittiğimde ise sadece bir baba ve bir eş olmak istiyorum." Borden 1986 yılında Sue Borden ile evlendi. Bu evlilikten 2 oğlu oldu: Garrett ve Steven Jr. Sue Borden'dan 2010 yılında boşandıktan sonra 2015'te Sabine Green ile evlendi. Bu evlilikten de 3. oğlu dünyaya geldi. 2024 yılında bir röportajında şunları söylemişti: "Ailem her şeyden önce geliyor. Oğullarımı gururlandırmak hayatımın en büyük ödülü." Oğlu Steven Borden Jr. da babasının izinden giderek profesyonel güreşçi olmak için çalışmalarına devam ediyor. 1980'ler ve 90'lar profesyonel güreş dünyası steroid kullanımı, ağrı kesici bağımlılığı ve kontrolsüz yaşam tarzıyla ünlüydü. Ancak Sting bu kültürün içinde olmasına rağmen onlardan uzak durmaya çalışan nadir isimlerden biri olarak biliniyordu. Özellikle 1990'ların sonunda Hristiyan inancına daha fazla yönelmesiyle birlikte hayat tarzını değiştirdi. Alkol kullanımını azalttı. Gece hayatından uzaklaştı ve ring dışındaki yaşamında daha sakin bir düzen kurdu. Birçok eski güreşçi Sting'in soyunma odasında kavga çıkarmayan, politik oyunlara karışmayan ve genç güreşçilere saygılı davranan birisi olduğunu anlatıyordu. Steve Borden'ın güreşle tanışması tesadüftü. 1985 yılında vücut geliştirme yaptığı sırada bir arkadaşının yönlendirmesiyle efsanevi Red Bashtin ve Rick Bassman'ın okuluna yazıldı. Bassman dönemin en ünlü yetenek avcılarındandı. O okulda Borden'ın yanında bir de Jim Hellwig vardı. İkili kısa sürede hem aynı evi paylaşan oda arkadaşı hem de aynı takımda güreşen iki can yoldaşı haline geldiler. Başlangıçta ikili Freedom Fighters adıyla Memphis'te göründü. Ardından Bill Watson Universal Wrestling Federation'ında Blade Runners olarak yeniden doğdular. Maçlara Blade Runner Sting ve Blade Runner Rock adlarıyla çıkıyorlardı. Hellwig kısa sürede takma adını The Ultimate Warrior yapacak ve oradan ayrılacaktı. Borden ise bir sabah Watson ofisine çağrıldı. Watts ona "Artık ismin Sting ve bundan sonra surat boyayacaksın. Karakterin renkli, pozitif ve havai fişek gibi bir şey olacak" dedi. Ve Borden bu teklifi kabul etti. Jim Hellwig ve Steve Borden'ın arkadaşlığı profesyonel güreşten çok önce başlamıştı. İkili aynı evde kalıyor, aynı spor salonlarında çalışıyor ve birlikte hayal kuruyorlardı. Yıllar sonra Hellwig, yani Ultimate Warrior, WWF'in en büyük yıldızlarından biri haline gelirken Sting ise WCW'nun yüzü olacaktı. Farklı şirketlerde olmalarına rağmen arkadaşlıklarını tamamen koparmadılar. Sting daha sonra Warrior için şunları söyleyecekti:
İnsanlar ekranda gördükleri kişiyi gerçek sanıyordu ama benim tanıdığım Jim çok farklıydı. 1987'de Sting, Jim Crockett Promotion'a transfer oldu. Kısa süre sonra bu şirket Turner Broadcasting tarafından satın alınarak World Championship ve Wrestling haline geldi. Sting yeni evinde kısa sürede yıldızı parlayan bir güreşçi haline geldi. Karizması, atletizmi ve renkli suratıyla WCW'nün yeni yüzü olarak gösterilmeye başlandı. O yılın en büyük olaylarından biri Clash of the Champions programında yaşandı. Sting dönemin NWA Dünya Ağır Siklet Şampiyonu Ric Flair ile 45 dakikalık bir limit maçı yaptı. Maç berabere bitti ancak Sting o gece Flair ile göğüs göğüse savaşarak bir yıldız olduğunu kanıtladı. 1990 yılı Sting için dönüm noktasıydı. Great American 5'te 40 dakika süren bir maraton sonrası Ric Flair'i yenerek ilk kez NWA Dünya Ağır Siklet Şampiyonu oldu. O gece Atlanta'nın göbeğinde seyirciler Sting lehine adeta çılgına dönmüştü. Kariyeri boyunca kazandığı 6 WCW Dünya Ağır Siklet Şampiyonluğu, 3 WCW Dünya Takım Şampiyonluğu, 2 kez WCW International Dünya Ağır Siklet Şampiyonluğu ve 2 kez WCW Birleşik Devletler Şampiyonluğu bulunmaktadır. Ayrıca 1992 yılında Battle Bowl kazananı ve NWA, WCW ve TNA kemerlerini kazanan tek güreşçi oldu. 1996 yazında profesyonel güreş dünyasında bir tsunami koptu. New World Order. Scott Hall ve Kevin Nash'in ardından Hollywood Hogan'ın da gruba katılmasıyla WCW NWO çılgınlığına teslim oldu. O sırada Sting, WCW'nun en sadık, en dürüst savaşçısı olarak ringlerde şov yapmaya devam ediyordu. Ancak 1996 yılının son aylarında bir şeyler değişmeye başladı. NWO üyeleri Sting'i gruba katılmaya ikna etmek için sık sık yanına gittikçe Sting'in surat ifadesi değişiyordu. Liderleri Hogan olduğu halde Sting, "Kendime güveniyorum" diyerek teklifleri reddediyordu. Ardından 1996 yılının Eylül ayı geldi. Sting bir maçta dövüşürken NWO üyeleri ringe girip ona saldırdı. Sting'i dövdüler, paramparça ettiler. Maçtan sonra aylarca bir daha onu gören olmadı. 1997'nin başında bir WCW programı sırasında ışıklar söndü ve tavan kirişinde bir figür belirdi. Siyah bir ceket, siyah pantolon, siyah botlar. Yüzü ise bembeyaz boyanmıştı. Saçları uzamış, dağılmıştı. Daha önceki renkli suratlı pozitif Sting'ten eser yoktu. Bu Crow Sting'ti. Sting aylarca ringe inmedi. Sadece kirişte duruyor, rakiplerini izliyor, cevap vermiyordu. Onun bu suskunluğu seyircileri büyülemişti. Onun NWO'ya karşı savaş açacağı günü bekliyorlardı. Ve savaş yılın son büyük izle ve öde etkinliğinde patlak verecekti. Crow Sting karakteri popüler oldukça Steve Borden'ın gerçek hayatı da değişmeye başlamıştı. Eskisi gibi röportajlar vermiyor, daha az konuşuyor ve kendisini sektörün geri kalanından bilinçli şekilde uzak tutuyordu. Bazı WCW çalışanlarına göre Sting o dönemde şirket içindeki politik savaşlardan yorulmuştu. Özellikle NWO'nun perde arkasındaki güç dengeleri birçok eski WCW yıldızı gibi onu da mental olarak tüketmeye başlamıştı. Crow karakterinin yalnızlığı zamanla sadece ekrandaki bir karakter olmaktan çıkıp Steve Borden'ın gerçek ruh haline dönüşmeye başlamıştı. 28 Aralık 1997 yılın en büyük izle ve öde etkinliği Starrcade. Ana etkinlik maçı Hollywood Hogan ve Sting WCW Dünya Ağır Siklet Şampiyonluğu için karşı karşıya gelecekti. Maç tam bir yıllık devasa bir bekleminin doruk noktasıydı ancak arka alandaki politik oyunlar yüzünden her şey berbat başladı. Hogan ringde Sting'i ezmek istiyor gibiydi. Sönük geçen dövüşün ardından Hogan Sting'e meşhur bacak kilidini vurdu. NWO'nun satın aldığı hakem Nick Patrick beklenenin aksine inanılmaz hızlı bir şekilde sayarak maçı ve kemeri Hogan'a verdi. NWO tam ringde kutlama yaparken profesyonel güreş tarihinin en büyük skandallarından biri yaşandı. WWE'den yeni transfer olan efsanevi Bret Hart adaleti sağlamak için arka alandan fırlayıp geldi. Hakem Nick Patrick'i yumruklayıp maçı yeniden başlattı. Hakemlik koltuğuna geçen Bret Hart'ın gözetiminde Sting, Hogan'ı meşhur Scorpion Deathlock kilidiyle pes ettirdi ve kemeri aldı. Kağıt üstünde Sting kazanmıştı ama bu karmaşık aceleye getirilmiş ve şaibeli bitiş
aylarca bu anı bekleyen 17.000 hayran üzerinde buz gibi bir hayal kırıklığı yarattı. Sektör tarihinin en kötü yönetilen ana etkinliklerinden biri olarak tarihe geçti. 1998'deki rövanş maçında Sting Hogan'a karşı kazanarak kemerini bir kez daha korudu. Ama NWO hikayesinin bitmesiyle birlikte Sting'in popülaritesi düşmeye başladı. WCW yaratıcı anlamda dibe vurmaya başlamıştı. Sting 1999 yılında bir süre sırt sakatlığı nedeniyle ringlerden uzak kaldı. Döndüğünde artık eski heyecanı yakalayamıyordu. WCW yavaş yavaş çökerken Sting şirketin içinde kalan son sembollerden biri gibiydi. Ancak perde arkasında büyük bir hayal kırıklığı yaşıyordu. Bir dönem dünyanın en büyük güreş şirketlerinden biri olan WCW artık yaratıcı kaos, politik çekişmeler ve kötü yönetim kararıyla ayakta durmaya çalışıyordu. Sting daha sonra bu dönem için artık eski WCW değildi, herkes yönünü kaybetmiş gibi ifadelerini kullanacaktı. WWE'nin şirketi satın almasının ardından Sting'in yıllarca WWE'ye gitmemesinin en büyük nedenlerinden biri de buydu. O WCW'nun son temsilcilerinden biri olarak görülüyordu ve karakterinin sıradanlaştırılmasını istemiyordu. Emekli olmayı düşündüğü bir dönemde bir diğer güreş şirketi TNA'den beklenmedik bir teklif aldı. Sting 2003 yılının başında TNA ile anlaştı. Burada tam 11 yıl geçirecekti. TNA'deki en büyük başarısı 2006 yılında Jeff Jarrett'ı yenerek NWA Dünya Ağır Siklet Şampiyonu olmasıydı. 2011 yılında Kurt Angle yenerek ikinci kez TNA Dünya Ağır Siklet Şampiyonu oldu. Sting TNA yıllarının en dikkat çekici dönüşümlerinden birini daha yaşadı. Siyah beyaz ciddiyetinden sıyrılıp renkli, deli dolu bir karakter yarattı. Bu karakter hakkında şöyle demişti: "Joker karakteri gerçek hayatta güreşçi arkadaşlarımla yaptığım şakaların bir yansımasıydı. Aslında ben gülmeyi, eğlenmeyi seven birisiyim. Crow'dan sonra insanlar bunu görmek istedi." TNA'de kazandığı 5 ana şampiyonluk sayesinde toplamda 25. Dünya Şampiyonluğuna ulaştı. 2012 yılında TNA şeref kürsüsüne takdim edilen ilk güreşçi oldu. 2014 yılının başlarında ise TNA'den ayrıldı. Yıllardır olmayan bir şeyin hayalini kuran WWE hayranları için 2014 yılının sonu gelmişti. 23 Kasım 2014 Survivor Series. Team Cena vs Team Authority maçı kıyasıya giderken Triple H maçın kaderini değiştirmek için hakemlere saldırıyor, Seth Rollins'i teşvik ediyordu. Tam Seth Rollins'in Dolph Ziggler'i tuşlamak için son hamlesini yapacağı anda St. Louis'in göbeğinde tüm ekranları kaplayan bir siren sesi duyuldu. Hayranlar çıldırmıştı. Sting WWE tarihinde ilk kez bir programda görünüyordu. Tavan kirişinden süzülerek inen Sting ringe doğru yürüdü. Triple H onu ringin dışında karşıladı ve rakibine Scorpion Death Drop yaptı. Ardından Dolph Ziggler'i Rollins'in üzerine sürükleyip tuşu yaptırdı. Sting WWE debütünde Team Cena'nın galibiyetinde kilit rol oynamıştı. Bir sonraki büyük hedef WrestleMania 31'de Sting'i dev bir maça çıkarmaktı. Mart 2015'te Sting vs Triple H maçı ayarlandı. İki efsane, iki farklı dönemi ve iki rakip şirketi temsil ediyordu: WCW ve WWE. Maçın resmi adı eşi benzeri görülmemiş maç konulmuştu. Maçın ilerleyen dakikalarında nostalji rüzgarları adeta fırtınaya dönüştü. NWO grubu Sting'in yardımına koşarken D-Generation X ise Triple H'in yanındaydı. Ringin içi tam bir kaos alanına dönmüştü. Ancak gecenin sonunda gülen taraf Vince McMahon'ın politik kararıyla Triple H oldu. Sting kariyerinin ilk ve tek WrestleMania maçını kaybetmişti. Maç bittiğinde her şeye rağmen iki yaşlı kurt ringin ortasında durdu ve birbirlerinin elini sıktı. Bu tokalaşma WCW ve WWE arasındaki onlarca yıllık savaşın ringdeki resmi barış ilanıydı. Sting maçı kaybetmişti ama ruhunu ve saygınlığını asla kaybetmemişti. Eylül 2015'te Night of Champions şovunda Sting, Seth Rollins ile WWE Dünya Ağır Siklet Şampiyonluğu kemeri için karşılaştı. Maçın ilerleyen dakikalarında Rollins, Sting'in sırtına sert bir kemer darbesi indirdi. Ancak asıl kritik an maçın ortalarında yaşandı. Rollins, Sting'e üst tipten dev bir buckle bomb yaptı. Sting yere yığıldı ve hareket edemez oldu. Maç devam etmesine rağmen Sting'in boynunda bir hasar oluştu anlaşıldı.
Maçtan sonra yapılan MR'da cervical spinal stenoz teşhisi kondu. Sting'e bir daha asla profesyonel güreşe dönemeyeceği söylendi. Ama o bunu kabul etmedi. 2016 Nisan ayında Sting, Ric Flair tarafından WWE Hall of Fame'e takdim edildi. Törende sürpriz bir açıklama yaparak resmen emekli olduğunu duyurdu. Ama hemen ardından güneş gözlüklerini taktı ve eline sopasını aldı. Bu bir veda değil, sonra görüşürüz dedi. 2020 yılının sonlarına doğru güreş dünyası bir bomba gibi sarsıldı. 2 Aralık 2020 akşamı AEW Dynamite'in Winter is Coming özel bölümünde Cody Rhodes ve Darby Allin bir maçın ortasındayken tüm ışıklar bir anda söndü ve tavan kirişinde bir figür belirdi. Siyah bir ceket, siyah pantolon ve yüzü bembeyaz boyanmış. Bu 61 yaşındaki Sting'ti. Sting'in AEW'daki ilk hedefi genç ve yetenekli Darby Allin ile takım olmaktı. İkili ilk kez 7 Mart 2021'de AEW Revolution Show'unda Team Taz ile bir Street Fight maçına çıktı ve maçı kazandı. Darby Allin yıllar sonra bu ilişkiyi şöyle anlatmıştı. Onunla birlikte ringe çıkmak her zaman bir hayaldi. O sadece bir güreşçi değil, bir baba figürü, bir akıl hocası. Onun mütevazılığı ve azmi benim için en büyük ilham kaynağı. Sting ve Allin 7 Şubat 2024'te AEW Dynamite programında The Young Bucks'ı yenerek AEW Dünya Takım Şampiyonluğu kemerini kucakladı. Bu Sting'in kariyerinde 25. Dünya Şampiyonluğuydu. Sting kariyeri boyunca karakterini yenilemekten hiç korkmadı. Güreş tarihinin gurme izleyicileri onun 1990 yılında WCW'deyken Ric Flair ile yaşadığı o gizemli Black Scorpion psikolojik savaşını çok iyi hatırlar. Maskeli adamların, büyü numaralarının ve Sting'in akıl sağlığıyla oynanan o günlerin mirası yıllar sonra AEW ringlerinde de hafifçe kendini hissettirecekti. AEW'da Darby Allin ile takım olan Sting sadece o bildiğimiz klasik siyah beyaz Crow görünümüyle yetinmedi. TNA dönemindeki o deli dolu Joker Sting tarzından ve geçmişin karanlık akrep esintilerinden ilham alarak genç jenerasyonu şoke eden çok daha agresif, şeytani ve öngörülemez bir ring içi karakteri sergiledi. Yaşı ilerlemişti ama içindeki o tekinsiz tiyatro yeteneği hala capcanlıydı. Ancak onun için asıl önemli olan kendi şovunu yapmak değil, bu karanlık ve görkemli mirası Darby Allin gibi genç bir yeteneğe kusursuz bir şekilde devretmekti. AEW döneminin en unutulmaz anlarından biri Sting'in CM Punk ile olan o tarihi etkileşimiydi. 7 yıl aradan sonra ringlere dönen CM Punk ilk maçını AEW All Out 2021'de Sting'in mentörlük ettiği Darby Allin'a karşı yaptı. 5 Eylül 2021'deki bu epik mücadeleyi CM Punk kazandı. Maçın hemen ardından Sting ringe girdi. Yılların getirdiği o büyük saygıyla CM Punk'ın elini sıktı ve bu an ikilinin gelecekteki ortaklığının ilk kıvılcımı oldu. Nitekim aylar sonra 22 Aralık 2021'deki Dynamite Show'unda Sting, Darby Allin ve CM Punk aynı takımda dövüşerek muazzam bir galibiyet aldı. CM Punk o dönem Sting ile paylaştığı bu doğaçlama anlar ve ring içi kimyası için daha sonra şöyle diyecekti. Biri bize ne yapacağımızı söylemedi. Her şey tamamen doğaçlamaydı. Ve Sting gibi bir efsaneyle o ringi paylaşmak kazanabileceğim en büyük ödüldü. Sektörün iki farklı dönemine damga vurmuş bu iki ikonik ismin birbirine duyduğu saf saygı AEW tarihinin en duygusal kesitlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Sting 3 Mart 2024'te AEW Revolution Show'unda son maçına çıktı. O gece Darby Allin ile birlikte The Young Bucks'a karşı AEW Dünya Takım Şampiyonluk kemerlerini korumak için ringdeydi. Ve Sting kariyerinin bu son savaşında da zaferle ayrıldı. Kemerlerini başarıyla koruyarak profesyonel güreş tarihine şampiyon olarak veda etti. Maçın ardından boşaltılan kemerlerle birlikte gözyaşları ve binlerce taraftarın tezahüratları eşliğinde ringlere son kez veda etti. Ardından sosyal medyadan bir veda mesajı paylaştı. Bu bir hoşça kal değil, sadece güle güle. 40 yılı aşkın bir kariyerin ardından artık ringe dönüp maç yapmak benim için fiziksel olarak imkansız. Ama ruhum her zaman ringde olacak. Teşekkürler. Emekli olmasına rağmen Sting profesyonel güreşten tamamen kopmadı. AEW'nun yeni sezon lansmanlarında konuk olarak katılıyor, genç güreşçilere tavsiyeler veriyor. Ayrıca bağımsız filmlerde oyunculuk yapıyor ve birkaç spor belgeseline yorumculuk yapıyordu.
Sting 2026 yılı itibariyle 67 yaşında. Geçtiğimiz aylarda bir röportajında şu ilginç bilgiyi paylaştı. Oğlum Steven Jr. güreş eğitimini tamamladı. Yakında ringlerde onu görebilirsiniz. Ona güreşin acımasızlığını değil, zevkini öğretmeye çalışıyorum. Ayrıca yeni nesil güreşçilerin antrenmanlarını izlemeyi ve onlara akıl hocalığı yapmayı sevdiğini söyledi. Sting, profesyonel güreş tarihinin en büyük yıldızlarından biri olarak tarihe geçti. The Icon lakabı onun sadece bir güreşçi değil, bir dönemin simgesi haline geldiğinin en büyük kanıtı. NWA, WCW, TNA ve AEW gibi farklı şirketlerde şampiyonluklar kazandı. Halen NWA, WCW ve TNA kemerlerini kazanan tek güreşçi olma unvanını taşıyor. Ayrıca tüm zamanların en iyi yüz boyama sanatçısı olarak anılıyor. Surfer'dan Crow'a, Joker'den Black Scorpion'a kadar her karakteri, her yaşta hayran kitlesi oluşturmuş ender güreşçilerden biri. Sting'in kariyeri boyunca en çok saygı duyulan yönlerinden biri sektör içindeki davranışlarıydı. Birçok eski güreşçi Sting'in ego savaşlarından uzak duran, genç yeteneklere destek veren ve perde arkasında insanlara saygıyla yaklaşan biri olduğunu anlatıyordu. Belki de bu yüzden farklı dönemlerde, farklı şirketlerde bulunmasına rağmen Sting hakkında ciddi bir locker room nefreti neredeyse hiç oluşmadı. Çünkü Steve Borden profesyonel güreş dünyasında sadece büyük bir yıldız değil, aynı zamanda güvenilen bir isim olarak kaldı. Sting'in hikayesi aslında kaybedilen zaferlerin, yeniden doğuşların ve asla pes etmeyen bir ruhun öyküsüdür. Starrcade'de hayal kırıklığı yaşadı. Bir zamanlar onu bitmiş ilan ettiler. Ama 61 yaşında geri döndü. Hala ringlerdeydi. 2024'te emekli olduğunda sadece bir kemeri kaybetmedi. Tüm döneme veda etti. O aslında sadece bir güreşçi değildi. O bir rüyaydı, bir umuttu. Belki de hepimizin içindeki o savaşçının yansımasıydı. Işıklar söndü, sis perdesi dağıldı ama The Icon ismi ringin öteki yüzünde sonsuza dek yaşamaya devam edecek.